PlayStation Plus üyeliğinde neler oynanabilir, hangi oyunlar oynanabilir, sürekli Xbox'ta ne oynanabileceğini zaten söylüyoruz size yenilendikçe. Bu sefer de PlayStation Plus üyeliğinde hangi oyunları oynayabilirsiniz onlardan bahsedeceğiz. Çünkü malum PlayStation'ın kendisi pahalı, oyunları kendisinden de pahalı. Hal böyle olunca böyle PlayStation oyunlarına para verip almak gerçekten çok zor. İşte burada devreye PC Plus dediğimiz özellik giriyor. Yani aylık belli bir ücret ödeyerek Game Pass gibi o platformda bulunan oyunların birçoğunu oynayabiliyorsunuz. Öncelikle bu PC Plus üyeliklerinden biraz bahsedeceğiz. Çünkü 3 farklı üyelik sistemi var. Ondan sonra da bu üyelikte mevcut olan oyunlar hakkında bilgiler vereceğiz. Hem tüm kategoriler dediğimiz bir kategorisi var. Orada bulunan oyunlardan bahsedeceğiz. Bir de son bölümde klasik oyunlar dediğimiz eski oyunların da yenilenmiş versiyonları bu üyeliğe dahil edilmiş. Onlardan da çok kısa bahsedip videomuzu bitireceğiz. Şimdi 3 tane üyelik paketimiz var. Bir tanesi Essential, diğeri Extra. En üst paketimiz de Deluxe olmak üzere 3 paket içeriyor. Essential'ın 12 aylık fiyatı 240 lira, Extra'nın 12 aylık fiyatı 400 lira, Deluxe paketinin de 12 aylık fiyatı 460 lira. Şimdi Essential paketi standart paket, Extra olan pakette orta paket diyebiliriz. Farklı Ubisoft oyunlarının da olması, en üst pakette hem Ubisoft oyunları hem de PlayStation klasik oyunlarının olması. Bununla beraber en üst pakette birçok oyunun deneme sürümlerini de oynayabiliyorsunuz, deneyimleyebiliyorsunuz. Oraya eklenen oyunların deneme sürümleri mevcut bir şekilde oynanabiliyor. Fiyat olarak da çok uygun ha. Ben içerdiği oyunlar çok fazla. Çok fazla. Yıllık 460 liraya vurduğunuz zaman inanılmaz derecede karlı oluyor. Mesela Last of Us Part 1 Remaster versiyonu orada var. Remake yok ama. Remaster versiyonu mesela orada var. Oradan oynadın sen. Oynamamış. Onun dışında aklıma gelmiyor ama şu an biraz sonra sayacağız zaten hepsini. Kayda değer olanları sayacağız ama bunun dışında da çok fazla oyun var. O zaman hemen videoya girelim ve PC Plus üyeliği ile beraber oynayabileceğiniz güzel oyunlar nelerdir? Bunları sırayla söyleyelim. Hemen başta Halil abi bir oyun var. Bloodborne oyunumuzun adı, onu da söyleyelim. Souls oyunlarında bence en zor olanlardan bir tanesi diyebilirim. Birkaç kere denedim. Sonra sana saldım. Olmadı. Başaramadık Ben yine. hepten Bu da saldım olmadı. sonra yani. PlayStation'ı ilk aldığımızda ilk yüklediğim oyunlardan biri buydu. Bayağı merak ediyordum. Oynadım. Güzelce dersimi aldım. Dedim ki tamam abi bir şey demedim. Saygıda kusur etmedik dedik ve kapattık. Ama sevenleri, hayranları PC Plus üzerinden oynayabilir. Sonraki oyunumuz Days Gone. Benim ayıla bayıla oynadığım, %80'ine kadar tamamladığım fakat sonra benim oğlum Alparslan'ın televizyonu kırmasından dolayı oyunu tamamlayamadığım, şu an için rafa kaldırdığım bir oyundur kendisi. Sıkıntı yok, ben PlayStation'ı aldım. Ben kendim bizzat kaldığın yerden devam ederim kardeşim. Hiç Teşekkür sıkıntı ederim etmesen. kardeşim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Aynı zamanda Days Gone PC'ye de çıkmıştı. PC versiyonunu ben oynamadım abi. Çok gördüm. Çok da indirime de girdi. Almadım. Ama sonra kataloğu kurcalarken onu gördüm. İndireyim dedim. Başlayayım dedim. İlk başta çok sıkıcı geldi bana ama sonradan bir açıldı. Bayıldım yani oyuna. Hatta sen şey demiştin, bu oyunu niye bu kadar çok eleştirdiler diye bayağı da söylenmiştin. Bunun da bir incelemesini yapalım bence. İnşallah. Notları çıkartırsan, çünkü ben oynamadım. Yani notlar burada. Hiç gerek İyi yok. bakalım, iyi Attım bakalım. hafızaya. Beyin bedava. Bir sonraki oyun sana gelsin. Sen çünkü yaladın yuttun bunu artık. Death Stranding Evet, Epic Games 86 kere bedavaya verdi bu oyunu. Artık oynamayan varsa burada ne var abi? artık burada oynayayım bari dediğimiz oyunlardan bir tanesi. Benim çok sevdiğim, hatta incelemesinde yaptığımız oyunlardan bir tanesiydi. Özellikle Director Cut'ın bu üyelikte olması benim için ayrıca bir güzel bir şey. Oynamak isteyenler varsa iyi düşünsün. Çünkü herkesin sevebileceği bir oyun değil. O oyunu bitirdikten sonra da gerçekten diğer oyunlara bakış açınız ciddi anlamda değişecek. Sıradaki oyunumuz yine içimde ukde kalan oyunlardan biridir. Çok az deneyimleme fırsatı bulduktan sonra oynayamadığım oyunlardan biridir. Otların rüzgarla ahenkle dans ettiği bir oyun kendisi. Bu oyundan her bahsettiğim zaman o kişi geliyor aklıma ve bunu söylüyorum fark ettiysen. Ghost of Tsushima. Gerçekten ama güzel bir oyundu. Atmosferi, yani özellikle uzak doğu atmosferini çok güzel yansıtmıştı. Samuray atmosferini çok güzel Mükemmel. yansıtmıştı. Seslendirmeleri, o sinematikleri falan inanılmazdı ama televizyon gitti. Sıradaki oyunumuzu ben ilk bilgisayarda oynamıştım ve bayağı keyif almıştım. PlayStation'da tekrardan bir oynamak istiyorum. Özellikle grafik ve performans değerlerini görebilmek adına, karşılaştırmak adına oynamak istiyorum. Detroit Become Human. Özellikle seçimlere dayalı, hikaye odaklı oyunlar arasında parmakla gösterebilecek oyunlardan bir tanesidir. Birbirinden farklı sonların olması, özellikle her bölümde yapmış olduğunuz seçimlerin bölüm sonunu etkiliyor olması benim çok hoşuma gitmişti. Çok böyle farklı gelmişti bana. PlayStation'da oynanabilecek en güzel oyunlardan biri. Neden? Çünkü yayılacaksın koltuğa abi, alacaksın kolunu. Zaten Quick Time eventleri olan bir oyun olduğu için çok fazla kasmadan rahat film izlenmiş gibi oynayacaksın bunu. Tam PlayStation oyunu değil mi? Tam PlayStation oyunu.
O yüzden bir daha bence girebilirsin. Şimdi ise senin oyununa geçelim. God of War diyelim. God of War 2018 bu üyeliğe dahil. İlerleyen zamanlarda Ragnarok'ta gelir. Atıyorum bir yıl Muhakkak sonra, gelir. 2 yıl sonra muhakkak Ve o kadar eklenir da buraya. sürmeyebilir belki. Ya biraz daha gazının alınması lazım. Biraz daha hani satış rakamlarını yükseltmesi lazım. O yüzden belki şey de olabilir. Bilgisayara çıktığı zaman buraya da gelebilir diye düşünüyorum. Sıradaki oyunumuzda yine Uğur'un çok sevdiği oyun serilerinden bir tanesi. Artık seri olmuştur kendisi. 2 oyunla beraber. Horizon serisi. Hem Zero Dawn hem de Forbidden West. Defalarca söyledim, yine söylüyorum. PlayStation 4'ümü ilk aldığım zaman ilk oynadığım oyun Horizon Zero Dawn'dı. Bayılmıştım. Horizon Forbidden West'i de yüklemiştim ama oynayamadım maalesef. Sebebi malum. Televizyon Sebebi bunlar malum. oldu. Televizyon. Bir sonraki oyunumuzu PlayStation 3'te oynamıştım. Killzone Shadow of Fall. Çok hoşuma giden oyunlardan biridir. Türkçe dublajlı bu oyun. İlk girdiğim zaman bir dumura uğramıştım böyle. Türkçe konuşuyorlar, küfür falan ediyorlar. Ulan o zaman da biraz küçüktü yaşım. Annemler, babamlar falan geliyordu. Sesini kısıyordum böyle küfürler falan geldiği zaman. Bir tedirginlik yaşamıştım. Bu oyunu muhakkak yükle. Az önce de hani videoya girmeden önce de isimlere bakarken söylemiştim sana. Hikayesini de ben sevmiştim. Çok güzel oyunlardan bir Yani tanesi. benim tek tedirginim işte şu konsolda, yani o kontrolcü ile FPS oyunları oynamayı bir türlü başaramadım. Yani açık konuşmak gerekirse oyun muhakkak çok iyidir de o FPS kontrolünü ben bir türlü şey yapamadım ya. Aim assist'i açman lazım abi. Bazı yerlerde mesela aim assist çok fazla işe yarıyor. Aim assist'i açtıktan sonra zaten çok böyle şey yapmıyor yani, yormuyor zaten. Hani bir CS oynamadığın için, CS:GO oynamadığın için çok fazla böyle hani seni kastıracak bir şey yok. O yüzden hani çok takılma bence ona. Deneyeceğiz muhakkak Last of deneyeceğiz. Us'ı nasıl oynadıysan bunları da oynarsın diye düşünüyorum yani. Last of Us da Ama biraz daha Last- hareketli oyundu yani. Çok sevmiştim ama onu ya. O yüzden çok da takılma. Hatta ilk oynayacağın oyun bence bu olsun diyebilirim. Oynadığım ilk artık olamaz da. Hayır. Şimdi ilk Şimdi. oynayacağın oyun müsait zamanında bence bunu yükle Tamamdır. ve oyna diye diyorum sana. Tamamdır. Sıradaki oyunumuzda Spider-Man Miles Miles Morales. Herhalde diğer oyunu yok herhalde Spider-Man'in bildiğim Yok. kadarıyla. Baktım çünkü Yok. görememiştim. Yok. Miles Morales var. Neden o var? Neden bir önceki oyun yok da Miles var? Çünkü neden? Satış rakamları demek ki istenilen seviyeye çıkmadı. Ama hiç oynamamışlar için, yani özellikle bir önceki oyunu, bir önceki Spider-Man oyunu oynamayanlar için Miles Morales de kesinlikle keyiflidir. Biz şimdi bir önceki oyunda oynadığımız için hemen peşine Miles Morales bize biraz sırıttı. Ama hiç oynamayanlar için, PlayStation'ı olanlar varsa eğer, PC Plus üzerinden de bu oyunu deneyimleyebilir. Bir sonraki oyun Faruk abinin çok sevdiği bir oyun. Faruk abiye buradan selamlar o Defaatlerce zaman. bitirdi. Bahçeye gelmiyorsun Faruk abi bak. Bir gün bahçeye gel ya. Kafese çağıracağım seni, olmayacak. Kafeste beni paramparça edersin. Hacamat yani. eder seni. Senin işin o yani. Kafes dövüşçüsü adamı kafese çağırıyoruz yani. Ama bu oyunda hakikaten insana patates edebilecek, hacamat edebilecek oyunlardan bir tanesi. Returnal. Beyin yakan oyunlardan bir tanesi. Beni yakan, yanlış hatırlamıyorsam roguelike'di yine hakeza. Farklı bir roguelike türündeydi. Oynamadım, deneyimleme fırsatımız olmadı çünkü PlayStation'ımız yoktu. Ama şu an üyelik sisteminde olduğu için bir ara girip bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şey yapamadım ya, ısınamamıştım ben bu oyuna. Ama sevenler varsa türü bakabilirler. Güzel bir oyun. Yani genel olarak eleştirmenlere göre güzel bir oyun. Ne olduğu söyleniyor. Sackboy: A Big Adventure. Bu da Tam senin, bir aile oyunu ama. bu da Tam bir aile senin oyunu. çok istediğin bir oyundu. Hatta bu şeyde vardı. Plus'ta var. Plus'ta mı vardı? Nerede var? Sürekli bana diyordun şu oyunu indir, şu oyunu indir. Bak o oyun oradan kalkarsa Benim çok böyle merak ettiğim, oynamak istediğim, tam böyle platform, ailecek oynanabilecek, böyle çocuklarla oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Animasyonları falan çok hoşuma gitmişti oyunu. Ya bu oyunda şey vibe'ı var biraz. It Takes Two vibe'ı var. Onu söylemiştim yine sana. O yüzden güzel, keyifli bir oyun yani. Şu işlerimi biraz toparlayayım, videolarımı bir yapayım, muhakkak ona da bir şans vereceğim. Bir sonraki oyunumuz Shadow of the Colossus. Bu oyunu da ben çok gördüm. Çok şey yaptım. Çok böyle. konuşuldu. Bir türlü oynama fırsatı bulamadım ya. O biraz yavaş ilerleyen, yavaş akan bir oyun gibi geliyor bana. Hani izlediğim şeylere göre bakarsam eğer. Ama müsait zamanda bakılabilir, denenebilir bir oyun diyorum. PC Plus üyeliğiyle beraber muhakkak bakmanızda fayda var. En azından farklı bir deneyim olacaktır muhakkak. Street Fighter 5. 6'sı çıkmadan 5'ini bence bir oynayın. 6'sı çok daha güzel, açık dünya, böyle saçma sapan şeyler vaat ediyor. State of Play etkinliğinde hatta öyle bir şeyler gösterdiler. Ulan karakter diyorum Ryu galiba bu, ama bu oyun ne Street Fighter'la ne alakası var lan dedim. Sonra baktım Street Fighter'mış. 6 çok garip olacak ama 5 daha klasik. Teknik sorunlarını aşarsalar, ki ben aşacaklarını düşünüyorum, çok güzel bir oyun bizi bekliyor bence. Bekliyor. Klasik Street Fighter diyelim. Oynayın. Arkadaşınız varsa özellikle. Nasıl bir önceden bir PlayStation'da olması gereken neydi? PES veya FIFA. Bir de Tekken, Mortal Kombat veya Street Fighter. Uncharted Legacy of Thieves Collection. Bu da Uncharted'ın en son oyununu DLC'siyle DLC'siyle beraber. birlikte
olan versiyonu diyelim. DLC'sini oynamadım ben ama 4'ü çok sevmiştim. DLC'sini sen oynadın mı kanka? Yok, ben daha Uncharted'da hiç girmedim abi. Hiç girmedim. Baştan sona bir gireceğim ama onlara da. Ha, hatta şu muhabbet dönmüştü. Bunun hikayesini baştan sona yapmıştık ya. Ulan bütün hikayeyi spoiler yedim demiştin. Senin ben neyse. Evet, beni gaza getirip bana tüm hikayeyi anlattırıp spoiler yedirtmiştim bana. Ama aradan biraz daha vakit geçsin, böyle iyice unutayım. Ondan sonra tekrardan girip bakacağım. Ama PlayStation diyorsak muhakkak Uncharted oyunları oynanması gerekir. Birden başlarsın böyle. Sonuna kadar gidersin yani. İnşallah. Until Dawn. Bu oyun bende yok. Until Dawn bende de yok ama ismini defalarca duydum. Korku gerilim türünde bayağı sevilmişti. Bayağı böyle oynanması gereken oyunlardan biri olduğu söylenmişti. Evet. Sırf hani özellikle son zamanlarda çıkan başarısız, en azından bize göre başarısız korku oyunlarından sonra bir Until Dawn bence iyi gider gibime geliyor. Olabilir. Düşünüyorum ben de. Hani korku gerilim türünü çok sevmiyorum. Ben bu oyunu oynamak istiyorum diyeceğim oyunlar oluyor bazen o türlerde. Until Dawn'a da bakabilir. Çok, çünkü adı duyulan bir oyun ve bahsedilen bir oyun. O yüzden sen yüklediğin zaman ben de bir bakarım ona. En sevdiğim oyunlardan bir tanesine geldik. Ve bu kategorinin son oyunu. Wolfenstein 2 New Colossus. Diğer Wolfenstein oyunları da var diye biliyorum. Hepsi olmamakla beraber bir iki tanesi daha var Old diye Blood biliyorum. da var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Old Blood da var. O da yine bir DLC olmaktan oyuna dönmüş oyunlardan biridir. Ama New Colossus gerçekten çok başka bir oyundur. Üyelikte olması büyük bir nimet. Muhakkak alın, oynayın, deneyin derim ben size. Özellikle PlayStation'ınız varsa ve üyeliğiniz varsa bu oyun kaçmaz. Bütün Wolfenstein serisini ben PlayStation'da bitirmiştim. Hani New Order, Old Blood, New Colossus'tan bahsediyorum. Diğer eski oyunları PC'de oynamıştım. İnanılmaz keyifli saatler yaşatmıştı bana. Biter bitmez tekrar o zaman Yazıcıoğlu'na git. Abi bunun CD'si var mı demiştim. Bunun yeni oyunu var mı? New Colossus çıktığı dönemde oynamıştım ve çok hoşuma gitmişti. Ve sonra sana tavsiye etmiştim, hatırlıyorsan. Sen PC'de oynamıştın. Yani herkesin bence oynaması gereken FPS oyunlarından biridir Wolfenstein. Şimdi ise hem eski oyunlar hem de klasikleşmiş oyunlardan bahsedeceğiz. Burada da bir yaklaşık 10 tane oyun var. Daha da fazla var da hani bu kategoriyi koymamın tek sebebi şuydu. Hani bu türde var. PC Plus üyeliği yaptığınız zaman aynı zamanda eski oyunları da oynayabilirsiniz. İşte siz oraya girip bakıp kütüphaneye neler varmış diye araştırdığınızda hiç ummadığınız bir eski oyun ve çocukluğunuzda oynadığınız bir oyunun Evet. yenilenmiş versiyonunu orada görüp oynayabilirsiniz. Yani burada Siphon Filter'dan tutun, Rayman oyunlarına tutun, yani o kadar çok eski oyun var ki benim bile hani PlayStation oyuncusu, birden itibaren PlayStation oyuncusu olmama rağmen benim bile görmediğim, kaçırdığım eski oyunlar bile var burada. Yani bir bakmanızda fayda var düşünüyorum. Yani PlayStation 1 oyunları ne kadar var bilmiyorum ama 2-3 fazlasıyla var. Yani PlayStation 2 ve PlayStation 3 oyunlarının sayısı haylice fazla. Klasikleşmiş oyunlar demişken işte BioShock serisiyle başlayalım. Mesela BioShock serisi hakikaten klasikleşmiş bir oyun türüdür. Bundan dolayı da kendilerini tüm oyun kategorisinden alıp klasikleşmiş oyun kategorisine koymuşlar. BioShock serisi 1, 2, 3 oyunları orada var, mevcut. Oradan oynayabilirsiniz. Diğer oyun serimizde Batman Return to Arkham, Elysium ve City yenilenmiş halleriyle Batman geri dönüyor diyerekten tekrardan bu eski oyunları yenileyerek bir iki grafik cilalamasıyla beraber tekrardan bu üyeliğe dahil etmişler. Batman oyunlarını seviyorsanız, merakınız varsa üyelikte mevcut olduğunu hatırlatalım dedik. God of War 1, 2, 3 ve Ascension. Sen bu 1, 2'yi galiba şeyde oynamıştın. Emülatörde oynamıştın. Bence emülatörü siktir et. Bunların hepsini yükle. Zaten böyle çok uzun uzadıya oyunlar olmadığı 6-7 için. saatlik herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ama 2'de takılabilirsin bayağı. 2'de özellikle bulmaca yönünde çok zengindi. Ascension'da çok eleştirilmiş olsa da benim çok hoşuma gitmişti. O zaman God of War açlığım vardı. Oynayıp çok sevmiştim. Birazcık daha ana hikayeden farklı şeyler anlatıyordu. Ama 3. oyun bambaşka. God of War, yani üzerine çok bir şey söylemeye gerek yok. Gerek yok. Yani sırf bu oyun serisi için bile bu üyelik alınır yani. Kesinlikle anlar. Hani bazı oyunlar vardır ya PlayStation sattırır. God of War bir numaradır bence. Infamous serisi birçok oyunu var. Infamous Second Son benim en sevdiğim. Süper kahraman diyeceğim artık ona. Süper kahraman oyunlarından biri olmuştur. Farklı bir süper kahraman yaratılmıştır. Burada uçan kaçan değişik bir karakterimiz vardır. Daha doğrusu bir ergen bir karakter diyeyim buna. İlk oynadığımda çok şaşırmıştım oyunu. Çok hoşuma gitmişti. Senin yine deneyimlemeni istediğim oyunlardan bir tanesidir. Büyük bir ihtimal deneyimlemeyeceğim. Çünkü Yani bana bu aşırı kadar- derecede şey kafası var o oyunda. Yani Just Cause kafası var o oyunda. Just Cause kafasından ziyade birazcık daha prototype Evet, diyorsun ya, hatırlıyorum, prototype hatırlıyorum. kafasında diyebilirim yani. Kanki bunu yükle oynayalım ya. Çok canım çekti bunu. Bir gün geleyim sana bunu bir baştan aşağı oynayalım yani. Bunu Metal Slug serisi, daha doğrusu seri demeyeyim de Metal Üçüncü Slug 3. oyunu var. Diğer oyunları artık emülatörden oynayabilirsiniz şeyden.
bilgisayara kurup emülatörden oynayabilirsiniz. Çok böyle retro aşılığınız varsa, dedik yani PlayStation 2-3 oyunları fazlasıyla var diye. Dediğim gibi çok böyle retro aşılığınız varsa bu üyelikte böyle hiç böyle ummadığınız oyunların yenilenmiş versiyonları dahil dedik. Bu da onlardan bir tanesi. Metal Slug 3 Uğur'la beraber oynayacağız, bakalım hayırlısı. Çok güzel ya. Metal Slug duyduğum zaman zaten böyle hemen kulağıma şey geliyor. Heavy Machine Gun ses geliyor böyle. Yani anlat Olur. anlat bitmez. Tamam. Neyse biz devam edelim. Red Dead Redemption yine benim PlayStation 3'te mi oynamıştım, 4'te mi oynamıştım hatırlamıyorum. Oynadığım vahşi tema batılı oyunlardan iyi ki diyebilirim belki. Çok hoşuma gitmişti. Özellikle at sürme mekaniği çok güzeldi. O zaman dönemin oyunlarına göre çok hoştu. Gidiyordum kasabalara masabalara böyle basıyordum. Silahla vuruyordum herkesi. Geçen nasıl senin RDR oyununa seçmiştim ya. Evet. Bütün prestijini yerlere düşürmüştüm Evet, ya. sağ Orada ol. öyle bir şey yoktu mesela. Gidiyordum dan vuruyordum herkesi. Tam bir vahşi batı diyorsun. Evet, vahşi batı dediğin zaman öyle olacaksın abi. Yok prestijim düştü, yok aranıyorum, yok para kestiler, görev gelmedi. Kodum gözüne abi. Vahşi batı demek adamları vurmak demek yani. Tamam abicim, gaza gelme çok. Sen çok gaza geldin. PlayStation oyunlarını duyunca bir gaza geldin zaten. Biraz öyle oldu. Evet. değil mi? Hadi o zaman devam et o zaman. Resident Evil serisi hangileri var burada? Hacı birçoğu var ya. Hani 3, 4, 2 var, bayağı oyunu var yani. Bir Village dışında hemen hemen birçoğu var. Yani remake'leri yok zaten eski şeyler olduğu için. Village yok mu var mı emin Village değilim. yok. Yok değil mi? Village çok Village abi. yok ama Resident Evil serilerini seviyorsanız yenilenmiş halleriyle yani ufak tefek detaylandırılmış halleri. Remake'leri yok bildiğim kadarıyla. Remake'ler yok değil mi? Orijinal oyunların ufak cilalanmış halleriyle bence girip bakabilirsiniz. Bir diğer oyunumuz da yine klasikleşmiş oyunlardan bir tanesi olan Last of Us Remaster versiyonu. Orijinal versiyonu yok. Keşke orijinal versiyonu olsaydı çünkü orijinal versiyonda Türkçe dublaj vardı. Evet. Remaster versiyona ne hikmetse anlam veremediğim şekilde şey koymamışlar. Türkçe dublaj koymamışlar. Remake versiyonu da yapmışlardı. Onu da iyi paraya satıyordu. O yüzden koymamaları pakete normal yani. Ama Last of Us'ın remaster'ını da orada oynayabilirsiniz. Ben ilk remaster oynamıştım. Gayet de güzel, keyifliydi. Yani orijinal oyunda çok büyük böyle hani ağam şam bir farkı yoktu. Sadece biraz cilalanmış haliydi. Benim çok hoşuma gitmişti. Orijinali de çok güzeldi. Hani bir farkı yoktu ama ben ilerleyen zamanlarda remake'ini bu gelirse oynamak isterim yani. Dublaj demişken bir başka dublajlı oyunumuza geçelim ve videomuzu bitirelim. Uncharted serisinin 1. 2. ve 3. oyununun tek bir paket olduğu Nathan Drake Collection paketi. Hatırlarsanız videonun başında ne demiştik? Bir önceki kategoride son oyunun DLC'si ile beraber son oyun vardı. Bu kategoride de yani klasikler kategorisinde de ilk 3 oyunun yenilenmiş versiyonu ile beraber Türkçe dublajlı olaraktan da oynayabilirsiniz. Ve bizlere de bir teşekkür ederseniz, abone olursanız seviniriz. Sizler de burada hani bizim gözümüzden kaçan oyunlar varsa Çok fazla var canım, çok gerek fazla var. klasik katalogda olsun, diğer kataloglarda olsun. Eğer şu oyunda abi bakın çok güzel bunu da deneyimlemeniz lazım dediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlar kısmında belirtirseniz. Ve biz de bu vesileyle oyunları deneyimlemiş oluruz. Malum bizler yeni daha PlayStation 5'e geçiyoruz. Bizler değil lütfen. Ben. Siz. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Siz efendim. O zaman son sözümüzü söyleyelim artık. Unutmayın ki oyunlar öznel bir neslidir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Oyunla oyunla kalın. kalın.